Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte şekline, yumuşaklığına hayran kalacağınız pamuk kadar yumuşak poğaçalar hazırlayacağız. Yapılışı da inanın ki o kadar kolay ki asla sizi uğraştırmayan bir poğaça tarifi olacak. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Evet, öncelikle bir bardak ılık suyumuzu ve bir bardak ılık sütümüzü kabımızın içine alalım. Üzerine bir paket toz maya ilave edelim. 2 tane yumurtamın akını ilave ediyorum. Sarısını üzerinde kullanacağım poğaçalarımı. 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Evet, unumu almadan önce bir karıştırmak istiyorum. 5,5 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurursanız daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü neden derseniz yumurtamızın büyüklüğünden veya küçüklüğünden, unumuzun kalitesine de un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor, bilginize. Evet, şimdi hamurumu toparlayacağım ve sonra 50 gram oda sıcaklığında eritilmiş margarinimi ilave edeceğim. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Evet, ben unumun hepsini kullanacağım çünkü hepsini alacak. Evet, hamurumu yeterince toparladım. Hemen bu aşamada margarinimi ilave ediyorum. Şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım hamurumu, bilginize. Hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum ve yağımı da iyice yedirdim hamuruma. Şimdi üzerini kapatacağım ve 1 saat mayalanmaya bırakacağım sıcak bir ortamda, bilginize. Evet, hamurumuz mayalandı. Şimdi hemen böyle masamın üzerine birazcık un alıyorum ve hamurumun havasını alıp masamın üzerine alıyorum. Evet, tamam, şimdi bezeler haline getireceğim hamurumu. Evet, şimdi yumurtadan birazcık küçük bezeler oluşturalım. Böyle bu büyüklükte. Hemen yan tarafa alıyorum. Evet, şimdi bütün hamurumu sizlere gösterdiğim gibi bezeler haline getirip bitireceğim. Evet, bütün hamurumu sizlere gösterdiğim gibi bezeler haline getirdim. Şimdi çay tabağı büyüklüğünde açalım bütün hamurlarımızı. Evet, bu aşamada fazla un kullanmayalım. Bu kadar yeterli. Hemen yan tarafa alıyorum. Bir tane daha açıyorum. Evet, bu büyüklükte. Yine yan tarafa alıyorum ve bir tane daha açıp göstermek istiyorum.
Böyle açarken çok hafif un serpiştirin bezelerinizin üzerine. Yani çok un kullanmayın bu aşamada. Evet, bu büyüklükte olacak. Şimdi bütün bezelerimi bu büyüklükte açıp bitireceğim bilginize. Evet, bütün bezelerimi sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Burada böyle eritip ve soğutmuş olduğum 100 gram margarinim var. Hemen böyle arasına yağımdan ilave ediyorum. Üzerine hemen diğer açmış olduğum hamurumu da ilave ediyorum. Böyle elimizle çekiştirelim ve alttakiyle denkleyelim hamurumuzu. Yine arasına yağ sürüyorum. Üçüncü açmış olduğum hamurumu da üzerine ilave ediyorum. Ve tekrardan yağlıyorum. Evet, şimdi şeklini veriyorum. Önce böyle ikiye katlıyorum hamurumu. Sonra üçe katlıyorum bu şekilde. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine açmış olduğum hamurumdan alıyorum. Arasını yağlıyorum. Yine ikinci açmış olduğum hamurumu da üzerine ilave ediyorum. Ve yine yağlıyorum. Üçüncü açmış olduğum hamurumu da üzerine ilave ediyorum ve yine yağlıyorum. Yine aynısı gibi ikiye katlıyorum. Sonra üçe katlıyorum. Bu şekilde. Yine yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim bilginize. Hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi poğaçalarımızın son şeklini verelim. Evet, bu şekilde. Uçlarını iyice yapıştıralım ki açılmasın. Evet, şimdi üzerine bir temiz sofra bezi kapatıp 15-20 dakika tepsi mayası yapacağım. Sonra yumurta sarımı ilave edeceğim. Evet, poğaçalarımız 15 dakikada tepsi mayasını aldı. Şimdi hemen yumurta sarısını üzerine eşit olacak şekilde ilave edelim bütün poğaçalarımızı. Evet, sağına soluna üzerine yumurta sarımızı her tarafına süreceğiz.
Evet, şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 200 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp poğaçamı pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü neden derseniz fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirmede de değişiklik gösterebiliyor, bilginize. Poğaçalarım pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Hemen bunu da belirteyim. Benim fırınımda yarım saatte pişti. Şimdi poğaçalarım dinlensin. Dinlendikten sonra iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Poğaçalarım dinlendi. Hemen böyle iç dokusuna geçelim. Şöyle göstereyim, altını da üstünü de, altı da üstü de eşit bir şekilde kızardı. Yani bakar mısınız, kat kat ayrılan bir poğaça tarifi oldu. Kesinlikle hepinize tavsiye edebileceğim. Yumuşaklığına bakar mısınız? Pamuk kadar yumuşak poğaça tarifi oldu kesinlikle. Evet, hemen böyle bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Ya bakar mısınız? Asla hamursu olmayan tel tel kabaran bir poğaça tarifi oldu. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Evet, sizlerden de küçücük bir isteğim var. Beni buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, ilk defa bu tarifimde karşılaşıyorsak bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Böylelikle de bana destek vermiş olursunuz. Ben inanıyorum ki sizler sayesinde kanalımın çok iyi yerlere geleceğine. Yine tariflerimi sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz ve kanalımın çok iyi yerlere gelmesine vesile olursunuz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.